wanted to help, and I think I could. I'm happy about my goal. It's always nice to score, but how I said, I was always a team player, so more important is that we won the game, you know. Tabii ki de harika bir başlangıç oldu. Gerçekten daha iyisini hayal edemezdim. Maçı kazanmak en önemlisiydi. Maçı kazanırken ben de katkı yaptım. Bu da beni çok mutlu etti. Gol atmak tabii ki de bir oyuncuyu her zaman mutlu eder. Fakat bunu hep söylüyorum. Ben bir takım oyuncusuyum. Benim gol atmış olmam, maçı kazanmış olmamız, ikisi de beni çok mutlu etti. Sergen Hoca Adem için yeni oyuna aldı Boateng'i. 10 numara pozisyonunda oynadı. Kendisini tarif ederse en çok oynamayı sevdiği bölge hangisi ve 10 numara pozisyonunda dün kendini nasıl hissetti mücadelede? Our coach, he took Adem out in second half and you came on and you scored a goal and you played like in number 10 position. When you describe yourself as a player, what is your ideal position for you? Well, I like to play the number 10 position. I always said that in my career. But my former teams never played with the number 10 position. That's why only in Milan I played number 10 position. That's why today is difficult that a team plays with the number 10 position. With they rotate a lot, and that's why I used to play in a lot of positions. But I feel most comfortable, and I think I can play my best football as a number 10 position. 10 numara pozisyonunda oynamayı sevdiğimi daha önce birçok kez dile getirdim. Kariyerimin belirli dönemlerinde bunu söyledim ama daha önce oynadığım takımlarda Milan haricindeki hiçbir takımda 10 numara pozisyonunda oynamadım. Bugün tabii ki bugünün futbolunda 10 numara pozisyonunda bir oyuncu kullanmak biraz zor. Takımlar genelde orada bir rotasyon kullanıyorlar. Oyuncular orada dönerek oynuyorlar. Ama en rahat hissettiğim pozisyon, en verimli oynayabileceğimi düşündüğüm pozisyon benim için 10 numara pozisyonu. Bu arada anlaşması sanırım 1,5 yıl. Kulüpten resmi açıklama gelmedi ama 6 ay mı, sezon sonunda gidecek mi, 1,5 yıl mı kalacak Beşiktaş'ta? As far as we know, you have a contract of 1.5 year, but we want to know your contract. Is it gonna be over at the end of the season, or are you gonna stay in Beşiktaş for 1.5 year? I don't think about that, to be honest. I'm happy to be here, and I want to play as much games I can, help the team as much. Because if I start thinking how long my contract is, how long I'm going to stay here, I cannot focus on my work. Bunu şu anda düşünmüyorum. Burada bulunmaktan dolayı memnunum. Buraya geldiğim için mutluyum. Burada mümkün olduğu kadar yüksek sayıda maç oynamak istiyorum. Katkı yapmak istiyorum. Çünkü şimdi bunları düşünmeye başlarsam burada katkı yapmam, burada takıma yardımcı olmam çok zor olur. Daha önce bir açıklamaları olmuştu da Beşiktaş'ta daha önce de bir görüşmüştü, destek teması olmuştu. İlk maçına da iç sahada çıktı, taraftarı da gördü, gol de attı. Daha önce gelmediği için pişman mıdır? In a previous interview you said that it was like during 2 years that you were in contact in Beşiktaş. Now you played your first game, you saw the atmosphere at Vodafone Park. Do you regret that you didn't come to Beşiktaş earlier, in early stage of your career? It's never too late, but after the game, I have to be honest, I should have come before. And if it goes like this, I will stay here for 3 years. Still have to talk to my wife about that, but if it's positive like this, I want to stay here as long as possible. And yeah, of course, I would love to come here before for the 2 years, you know. Hiçbir zaman geç kalmış olmazsınız ama tabii ki de maçtaki atmosferi gördüğümde ben de kendi kendime daha önce gelebilirmişim dedim. Şimdi buradaki bu pozitif havayı görünce tabii ki de burada mümkün olduğu kadar uzun bir süre kalmak isterim. 3 yıl boyunca burada kalmak isterim. Ama tabii son noktada eşime de bazı şeyleri sormam lazım. Sergen Yalçın da yeni bir dönemde Beşiktaş. O yeni dönemin de ilk başlarında Boateng denk gelmiş oldu. Hoca ile ilişkisi nasıl? Ve 10 numara pozisyonunda oynamayı sevdiğini söyledi. Sergen Yalçın da gerçekten çok önemli bir 10 numaraydı futbol oynadığı dönemde. Hiç kimseden onunla alakalı bilgi aldım ya da maçlarını seyrettim Sergen Hoca'nın. Let's talk about your relationship with our coach, with Sergen Yalçın. You just said that you like to play in number 10 position, and Sergen Yalçın, he was a great number 10. He was a phenomenon in Turkish football. How is your relationship with him? Are you talking to him? Did you have a talk with him? No, we're still in the phase to get to know each other, you know, because it's early. He's new here, I'm new here, but I think we understand each other. I know what he wants from me, and I try to give it back. I have to win the trust of everybody, and that's the only thing, because it's still new. In a month, I think we will have a better relationship, and we will know each other better. But I know exactly what kind of player he was, how important he is to this club, and I think his presence here lift up the club and lift the whole city.
Tabii ki de birbirimizi tanıma aşamasındayız şu anda. Hoca yeni geldi, ben takıma yeni katıldım. Ama önemli olan nokta şu, birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Hocanın benden ne istediğini, hocanın benden ne tip bir oyun talep ettiğini ben gayet iyi anlayabiliyorum. Burada önemli olan hem hocayla hem diğer insanlarla bir an evvel bu güven ilişkisini kurabilmek. Ve çok büyük ihtimalle aşağı yukarı bir aylık sürecin sonunda ilişkimiz çok daha iyi bir noktaya gelecek. Hocanın oyunculuk döneminde ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu, kulüp için ne kadar büyük bir sembol olduğunu gayet iyi biliyorum. Zaten buradaki o atmosfere, buradaki ortama baktığımda şunu da çok rahatlıkla söyleyebilirim. Hocanın buradaki varlığı, hocanın buraya gelmiş olması kulübü gerçekten tekrar ayağa kaldırdı ve yukarıya taşıdı. İstikrarlı bir oyuncu ama bugüne kadar 12 farklı takımda oynadı. Kariyerindeki bu değişikliği kendimi tercih etti, şartlar bunu gerektirdi. Onu nasıl açıklıyor? You know, actually you are a consistent player, but you played in 12 different teams. How can you explain this situation? This is how you wanted it to be, or was there any different reason? No, first of all, I like to travel. Second, I have to be honest. Of course, I didn't want it to be like this. I think for every kid, it's a dream to play in one team and to become a legend, you know. But even in my case, to leave a mark or to leave your name in different countries, in different leagues, it's beautiful, you know. I can look back. I learn a lot of languages. I learn the culture. I learn about people. I don't regret anything. I don't regret any step. And honestly, on my list was missing Turkey, so I'm just happy to be here. Tabii ki de seyahat etmeyi seviyorum. Öncelikle bunu söyleyeyim. Aslına bakarsanız böyle olmasını ister miydim? Orası biraz tartışmalı. Çünkü bugün hangi çocuğa sorsanız, futbolcu olma hayali kuran hangi çocuğa sorsanız bir takımda oynamak istediğini, bütün kariyerini bir takımda geçirmek istediğini ve efsane olmak istediğini söyler. Ama şunu da unutmamak lazım. Ben çok farklı liglerde, çok farklı ülkelerde oynadım ve bu noktada da bir iz bıraktığımı düşünüyorum. Çok farklı diller öğrendim, farklı kültürler, farklı insanlar tanıdım. Bundan dolayı da hiçbir pişmanlığım yok. Listedeki tek eksik Türkiye'ydi. O da şimdi tamamlanmış oldu. Bu arada Berlin'deki, hatta Kreuzberg'deki arkadaşlarıyla maçtan sonra konuştu mu? Nasıl bir diyalogları geçti oradaki Beşiktaşlı arkadaşlarıyla? Did you talk to your friends in Berlin, in Kreuzberg? Did you call them? No, they called me. I had like 50 messages after the game. Onlar aradı. 50 tane mesaj vardı maçtan They all sonra. said, "Finally you home." Nihayet evini buldun diye mesaj attılar. Kalıcı olmayı düşünüyorum bir de son olarak onu soralım. Kiralık bir oyuncu ama. Are you planning to stay here for a long time, for a long I hope period? so, inshallah. Umarım öyle olur. O gün Takıma geldiğinde sıcak bir karşılaşma oldu kendisine. Vida ve Atiba ile özellikle çok yakın ilişkileri olduğunu da paylaşımlardan görüyoruz. Takımdaki ortamı nasıl değerlendirir acaba? Onunla ilgili de bir görüşüm var. You had a very warm welcome here by your teammates, and as far as we know, you are in a very close relationship with guys like Atiba and Vida. What do you want to say about the atmosphere in the team, about friendship? No, because before I came, they said that there's a little bit of pressure on the team and that is not going so good, you know, even the position in the league. But I have to be honest, I see a very positive team. I see a team who wants to work. I see a team who stick together. And it's not always like that when things are not going great. I think even the arrival of the coach is very important because he brought a lot of enthusiasm in the team. And even how they welcome me, I feel great. It feels like I've been here already so long, you know, even the stadium, the fans. We just have to keep going. We just have to go now, win the next game and the next game and the next game, because that's what people accept from this big club, and that's what we expect from us. So we just have to take the positive vibes to the next games. Doğrusunu söylemek gerekirse gelmeden önce bana söylenen şey şuydu: takım üzerinde çok büyük bir baskı var. Takım ligde iyi gitmiyor, ligdeki sıralaması iyi değil. Ama buraya geldikten sonra şunu gördüm: gerçekten pozitif bir atmosfer var. Birliktelik anlamında, arkadaşlık anlamında takım iyi bir noktada. Bunu başarmak zordur çünkü işler kötü giderken o birlikteliği, o takımdaşlığı sağlamak zordur, ama burada bunun olduğunu gördüm. Tabii az önce de söyledim, buraya hocanın gelmiş olması, Sergen Hoca'nın gelmiş olması burada çok büyük bir heyecan, çok büyük bir coşku yarattı. Bence atmosferde bunun da çok büyük bir etkisi var. Ve karşılama anlamında zaten harika karşılandım. Yani kendimi uzun zamandır buradaymışım gibi hissediyorum. Şimdi bizim burada yapmamız gereken maç ilerleyip, adım adım ilerleyip bunu yukarıya taşımak. Bu pozitif duyguları, bu güzel duyguları her maça yansıtabilmek. teşekkürler arkadaşlar. Son bir sorum Son olacaktı ama peki. golle başladı. Kendisine sezon sonuna kadar bir gol hedefi koydu mu? You scored a goal in your first game. You have a specific target about the number of goals for this season. No, my Yok. target is to win as much games as we can.
hedefim kazanabildiğimiz kadar maç kazanmamız. Very boring answer, but that's football, my friend. Çok sıkıcı bir cevap ama futbolda böyledir. Ne yaparsın? Thank you. Teşekkürler. Son bir soru. Eğer sezon sonunda Beşiktaş şampiyon olursa kendisi şarkı söylemeyi çok seviyor. Mini bir konser verir mi Vodafone Park'ta? If Beşiktaş win the title at the end of the season, are you gonna give a small concert at Vodafone Park? My friend, it's a long way to win the league. It's a long way. If we win the league, we will see, we will organize something. But let's first win the game on Friday. Çok uzun bir yol var daha. Ligi kazanırsak o zaman görürüz ama önce şu cuma günü oynayacağımız maçı kazanalım. Teşekkür ederim. Bir fotoğraf çekelim. Telefonu versin. Fotoğraf alalım. Diyeceğim abi şöyle bir fotoğraf çekeceğiz. Yani bize zahmet.